Hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. 2023 sonlarına geldiğimizde Google yeni yapay zekası Gemini'yi duyurdu. Gemini'nin ise 3 farklı versiyonu var. Nano, Pro ve Ultra. İlk önce piyasaya Pro versiyonu çıktı. Bu arada Gemini Pro ChatGPT 3.5'ün rakibi olarak görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda ise GPT-4'ün rakibi Ultra versiyonu piyasaya çıktı. Bu videoda Gemini Ultra'yı detaylıca inceleyeceğiz. Bakalım Google bize vaat ettiği üstün yapay zekayı sunabilmiş mi? Gemini modeli gelmeden önce Google Bard kullanıyorduk. Açıkçası Google Bard çok düzgün çalışan bir model değildi. Çok sık halüsinasyon görüyordu. Yani olmayan bilgileri uyduruyordu. Ultra modeli yayınlanmadan önce Gemini Pro Bard ile birleşti ve eskisine göre daha iyi durumda. Günümüze geldiğimizde ise Bard isim değiştirdi ve artık yeni ismi Gemini. Şimdi elimizde iki farklı model var. Gemini ve Gemini Advanced. Gemini Pro 1.0 modeliyle çalışıyor. Gemini Advanced ise Ultra 1.0 modeliyle çalışıyor. Gemini Pro modeli ücretsiz, Ultra modeli ise bize ücretli olarak sunuldu. Google, Gemini Ultra'nın dünyanın en iyi yapay zekası olduğunu iddia ediyor. Bu arada Gemini'nin teknik detaylarını anlattığım ayrı bir videom var. Ön inceleme gibi düşünebilirsiniz kendisini. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. Ayrıca Google'ın ChatGPT'den daha iyi olduğunu iddia ettiği test sonuçları da orada mevcut. Uzun bir video olacak. Google Gemini'yi detaylıca inceleyeceğiz. Her açıdan bakacağız. Lütfen sıkılmadan videoyu izleyin. Gemini hakkında video sonunda detaylıca bilgi sahibi olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Gemini'nin sitesine gelmek için direkt olarak Google'a Gemini yazın ya da eski adıyla Bard da yazabilirsiniz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada ilk olarak bizi ücretsiz Pro versiyonu karşılıyor. Sol taraftaki menüde sohbetlerimizi görebiliyoruz. Yeni bir sohbet başlatabiliyoruz buradan. Şimdi Gemini Ultra'yı nasıl aktif ederiz ve Gemini Ultra'nın fiyatlandırması nedir onu göstermek istiyorum. Sol tarafta bulunan menüden yardım bölümü diyoruz ve Gemini Advanced hakkında kısmına geliyoruz. Gemini Ultra Google One paketi içerisinde bize sunuluyor. Paketin ismi ise Google One AI Premium ve ücreti ise aylık yaklaşık 720 TL. Ancak burada bir güzellik yapmışlar ve ilk 2 ay boyunca modeli ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Bununla birlikte Gemini Ultra modelinin haricinde 2 TB depolama alanı mevcut ve gelecekte Gemini Ultra modelini Gmail, Google Dokümanlar gibi diğer Google uygulamalarında kullanabileceğiz. ChatGPT'ye kıyasla pahalı görünüyor ancak 2 TB'lık bir depolama alanı sunması birazcık fiyatı dengelemiş. Bu arada Gemini Ultra üyeliği başlatmak için Google One sayfasına da gidebilirsiniz. Gemini Ultra modelini deneyimlerken başıma ilginç bir olay geldi. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Gemini Ultra bir anda iptal oldu. Ben de ne oluyor dedim bir anda hiçbir şey olmadan nasıl iptal olur diye. Hemen Twitter'da araştırmaya başladım. Bu tarz bir olayla karşılaşan var mı diye. Ancak gördüm ki bu durum sadece benim başıma gelmiş. Ya da böyle bir durumla karşılaşanlara ulaşamadım. Ben de sebebini araştırmaya koyuldum. Acaba neden böyle oldu diye. Denemelerim sırasında yanlış bir bilgi mi girdim ya da gizlilik politikalarını ihlal mi ettim? Onlardan şüphelendim. Ancak hiçbir sorun görünmüyordu ve daha sonra benim adıma olan diğer Gmail hesaplarından üyelik açmaya çalıştım. Yine izin vermedi. Garip bir hata veriyordu ve en sonunda ban yediğimi düşündüm. Ta ki geçtiğimiz günlerde gelen bir maile kadar bu süreç devam etti. Mailde Google üyeliğimi yanlışlıkla iptal ettiğini söyledi ve özür diledi. Bununla birlikte üyeliği tekrar başlatmak için bana bir link gönderdi. Yani yanlışlık olmuş kısacası. Bu durumu niye anlattım? Yeni bir sistem, yeni bir yapay zeka. Bu tarz sorunlarla karşılaşırsanız çözümü oluyor. Google desteğe ulaşmaya çalıştım ancak Google One içerisinden desteğe ulaşmak biraz zor. YouTube ya da diğer platformlardan ulaşabiliyorsunuz desteğe fakat Google One içerisinde şu aşamada Türkiye sınırları içerisinde en azından bir desteğe ulaşamadım. Siz de böyle bir olay yaşadıysanız ya da yaşarsanız büyük ihtimalle yanlışlıkla olmuştur. Bakalım Gemini Ultra neler yapabiliyor? Örneklere geçelim. Gemini Ultra şu aşamada sadece İngilizce dilinde çalışıyor. Burada Türkçe yazmasına bakmayın. Türkçe istem girdiğinizde Gemini Pro devreye giriyor. Kendisine sen kimsin, kendini tanıt diye Türkçe olarak sorduğumda verdiği yanıta bakın. Ben Bard'ım diye cevap veriyor. Bu tabii ki bu sıralar böyle. Muhtemelen yakın zamanda değişecektir. Şimdi aynı soruyu İngilizce soralım. Burada kendini Gemini Advanced olarak tanıtıyor ve olması gereken model devreye giriyor. Devam edelim ve son yazdığını Türkçe'ye çevir dedim. Burada yine İngilizce yazdım. Bütün istemleri İngilizce yazmanız gerekiyor. Dediğim gibi Türkçe istem girerseniz direkt olarak Pro modeli devreye giriyor. Burada son yazdığını unuttu. Tekrar bana metni kopyala yapıştır diyor. Kendisiyle bu tarzda sohbet edebiliriz. Hatta her istemin sonuna verdiğin cevapları Türkçe'ye de çevir diyebiliriz.
Ben videonun daha anlaşılabilir olmasının adına cevaplar sonrası direkt olarak Translate kullanarak sayfayı Türkçe'ye çevireceğim. Bazı yerlerde ise çeviri kapasitesini ölçebilmek için verdiği yanıtları Türkçe'ye çevir diye ayrı bir istem gireceğim. Bu arada Gemini Pro ve Gemini Ultra modelleri internete direkt olarak bağlanabiliyor. Bildiğiniz üzere ChatGPT Bing aracılığıyla internete bağlanıyor ve bağlandığında bir süre geçiyor. Yani bir süreç içerisinde bağlanıyor. Gemini Ultra modeli ise hızlıca internete bağlanıyor ve anında bilgiyi alıyor. Bu önemli bir özellik ve bu durumun ChatGPT'ye göre daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. İlk olarak karmaşık akıl yürütme kapasitesini test edeceğiz. Hayali bir yarışımız olsun. Aslında bir bilmece diyebiliriz. Sorumuz ise şu şekilde. Bir yarışta Emre Ayşe'den önce bitirdi. Mehmet Elif'in arkasında bitirdi. Ayşe Elif'ten önce bitirdi. Zeynep Mehmet'ten sonra bitirdi. Burada karakterler arasında sıralamanın ne olduğunu soracağız. Biz cevabı biliyoruz. Bakalım Gemini Ultra cevabı ne olacak? Evet, doğru bildi ve hızlıca yanıtladı. Burada Gemini Pro ve Gemini Ultra cevaplarının ardından farklı taslakları seçebiliyoruz. 3 farklı taslağımız var. En sağda ise yenile butonu var. Buraya geldiğimizde ise cevabı tekrar düşünüp vermesini sağlayabiliyoruz. Bununla birlikte alt tarafa geldiğimizde çeşitli simgeler göreceğiz. Burada ise verdiği cevabı puanlayıp geri bildirim yapabilir. Ayrıca modelin verdiği cevabın tonunu ayarlayabilirsiniz. Daha gündelik cevap ver, daha kısa olsun, daha profesyonel olsun gibi. Ayrıca verilen cevabı ise Google aracılığıyla doğrulama özelliği mevcut. Dil modelleri halüsinasyon görebilir, yani olmayan bilgileri uydurabilir. Bu özellik ise bir nebze de olsa bilgileri teyit etmemizi sağlıyor. Tabii ki bu her zaman yeterli olmaz. Eğer kritik bir bilgi araştırıyorsanız mutlaka farklı kaynaklardan teyit edin ve insan uzmanlardan da destek alın. Bu yaklaşım en doğru seçenek olacaktır. Ayrıca yine sağ tarafta bulunan hoparlör simgesiyle verilen cevabı sesli asistanına okutabiliyoruz. Tabii ki şu aşamada ChatGPT gibi iletişime geçebildiğimiz ileri düzeyde bir sesli asistan yok. Ancak gelecek dönemlerde mutlaka gelecektir. I'm Gemini Advanced. I give you access to Google's most capable AI model, Ultra 1.0, English only, which is better at reasoning, following instructions, coding, and creative collaboration. Ben Bart, Google AI tarafından geliştirilmiş büyük bir dil modeliyim. Türkçe ve diğer dillerde metinleri anlayabilir, üretebilir, çevirebilir ve özetleyebilirim. Bu arada Türkçe konuşması fena değil, ses robotik çıkıyor, telaffuzu mükemmel değil, özetle idare eder. Şimdi diğer testimize gelelim, bakalım multimodal yani çoklu dil özelliği nasıl çalışıyor? Hem görsel hem de metin bir arada nasıl tepkiler veriyor hep birlikte bakalım. Bu arada görsel yüklemek için sağ alt tarafta bulunan resim yükle bölümüne gitmemiz gerekiyor. Buraya bir görsel yükledim ve şimdi görsel hakkında konuşacağız. İlk taslağa bakalım. Maalesef hatalı bir açıklama yaptı. Mesela duvarda bulunan tabloyu Goblen algıladı. Yani dokunarak elde edilen resim anlamında. Burada ise fotoğraf baskısı ile elde edilmiş bir görsel var. Ayrıca tabloda bulunan resmi anlamadı, farklı bir durumu tasvir etti. Şimdi ikinci taslağa bakalım. Burada yine birçok açıklaması hatalı ancak bazı detayları bildi. Duvarın solunda bitki var, sağında ise lamba var gibi. Üçüncü taslağa geldiğimizde ise burada yine Goblen diyor ve birçok detayı hatalı. Mesela 2 yastık var diyor, daha fazla yastık var. Maalesef görüntü algılama testinde bu örnekte geçemedi Gemini Ultra. Görsel yeteneğini test etmeye devam edelim. Gemini Ultra görsel oluşturabiliyor. Tıpkı ChatGPT gibi. Bir önceki örneğimizde vermiş olduğum görseli oluşturmasını isteyeceğim. Bakalım ne yapacak. Bu görseli Playground AI ile oluşturdum. Şimdi aynı istemi kendisine girelim. Muhteşem bir manzara resmi yap, karlı dağlar olsun, geniş bir ova, nehirler, akarsular olsun diye devam ediyor. Bence fena değil, güzel görseller oluşturdu. Tabii ki Playground farklı bir yapay zeka ve her yapay zekanın ürettiği görseller diğerlerinden ayrı olacaktır. Şimdi farklı istemlerle görseller oluşturacağım. Bakalım bunlar nasıl olmuş, hep birlikte görelim. Çoklu model yeteneklerini test etmeye devam edelim. Şimdi de bir görsel üzerinde bulunan metinlerin ne kadarını okuyabiliyor bunu test edelim. Burada Andrei Karpathy'nin OpenAI'dan ayrılması ile ilgili bir haber içeriğinin görselini aldım. Görselin bir kısmını okudu ancak metinlerin tamamını buraya aktar dediğimde kapasitem yeterli değil diyor. Yani görseldeki metnin tamamını alamadı.
Bu arada haber gerçekten doğru. Perplexity AI isimli bir yapay zeka arama motoru var. Görüntüyü oradan elde ettim. Perplexity AI hakkında bilgi almak istiyorsanız 41 ücretsiz yapay zeka videomda bundan bahsettim. Detayları burada bulabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi kendisine bir fizik sorusu soracağım. Hatırlarsanız Gemini tanıtımında detaylı bir fizik sorusunu rahatlıkla çözebiliyordu. Şimdi görsel içerisinde bulunan fizik sorusunu bakalım çözebilecek mi? Evet, cevabı doğru bildi. Görüntü lensten 48 santim uzakta ve 12 santim boyunda, ayrıca dik konumda. Tabii ki daha zor sorularda nasıl davranıyor denemek lazım. Buradaki soru kolaya yakın orta seviye bir soruydu. Videoda daha pratik olması adına bu sorduğum soruları, yani örnekleri öncesinden sordum ve daha sonra kayıt aldım. Ancak şunu söylemem gerekiyor ki ChatGPT'ye göre çok hızlı Gemini Ultra. Anında cevap veriyor ve anında yorumluyor. Bu önemli bir gelişme. Büyük bir dil modeli için hız gerçekten önemli ve ChatGPT eğer kendini düzeltmezse, ki bu arada ChatGPT yavaş çalışıyor halen, gelecekte Google ciddi bir avantaj sağlayabilir. Ayrıca GPT-4'te olduğu gibi 40 mesaj sınırı da yok. Yani sınırsız bir şekilde mesajlaşabiliyoruz. Bu harika bir özellik. Örneğin ChatGPT'de bir konu hakkında araştırma yapıyorum. Konuşmaya devam ediyorum. Tak, bitiyor. Diyor ki 40 mesaj hakkınızda oldu. 3 saat bekleyin. Şu saatten sonra tekrar açılacak. Gerçekten sinir bozucu bir durum. Yani ChatGPT'yi çok beğeniyorum. Gerçekten şu an piyasadaki en iyi yapay zekalardan birisi. Belki de en iyisi. Bu özelliği gerçekten can sıkıcı ve bunu ne zaman düzelteceklerini bilmiyorum. Uzun zamandır bu şekilde devam ediyor. Fakat Gemini Ultra'da böyle bir problem yok. İstediğimiz kadar konuşabiliyoruz kendisiyle. Şimdi zor bir matematik sorusu soralım. Bakalım onda nasıl davranıyor. Sorunun cevabına geçmeden önce tek bir görsel yükleyebildiğimizi belirtmek istiyorum. Yani ChatGPT'deki gibi birkaç görseli aynı anda işleyemiyor Gemini Ultra. Bu da eksiklerinden birisi. Muhtemelen bu durum ileride düzelecektir. Devam edelim. Soru gerçekten zor ve tahmin edileceği üzere cevabı yanlış buldu. Cevabın B şıkkı olması gerekiyor. Sağ tarafta yenile dedim. Bakın yine yanlış çözdü ve her seferinde farklı çözümler uyduruyor. Google Gemini'yi tanıtırken yapmış oldukları testlerde karmaşık matematik problemlerini çözme oranının %53.2 olduğunu söylemişlerdi. Bu teste MAT kriteri diyorlar. Yani iki sorudan bir tanesini yanlış çözüyor diyebiliriz. Bu sebeple şu aşamada karmaşık matematik ve fizik soruları sormayın lütfen. Çünkü muhtemelen yanlış cevaplayacaktır. Fizik sorusu örneğimizde ise doğru cevapladı. Yani zor soru sorarsanız doğru cevaplayabilir. Dediğim gibi bu oran %50 civarlarında. Ancak şu aşamada karmaşık problemlerde hiçbir yapay zekaya güvenemeyiz. Şimdi başka yeteneklerine göz atalım. Sırada metin özellikleri var. İlk olarak kapsamlı bir metni ne derece özetliyor buna bakalım. Bir makaleden aldığım uzun bir metni buraya kopyalıyorum. Yaklaşık 5 sayfalık bir bilgi yükledim. Bakalım ne tepki verecek. Bu arada dokümanları şu aşamada yükleyemiyoruz. Bu da Google Gemini'nin eksiklerinden birisi. Yani herhangi bir Word dosyası ya da PDF dosyası yükleyemiyoruz. Gerçekten can sıkıcı bir durum. Neden ilk başta bu şekilde çıkmadı? Bu da soru işareti. Çünkü kendilerini çoklu model olarak tanıttılar ve birçok özelliği aynı anda yapabileceğini söylüyorlar. Evet, yapabiliyor. Birçok özelliği hep birlikte çalıştırabiliyor, ancak bu ciddi bir eksiklik ve bunu bir an önce düzeltmeleri gerekiyor. İlk olarak özetler misin dedim ve çok başarılı bir şekilde ve derlemesi düzgün bir biçimde özeti çıkardı. Gemini özet konusunda ciddi anlamda başarılı diyebilirim. Şimdi devam edelim. Aynı makaleyi tek satırda özetler misin dedim. Bunu da başarılı bir şekilde yaptı. Şimdi aynı makaleyi sanki 5 yaşında çocukmuşum gibi anlat diyorum. Bu sefer de başarılı bir şekilde makaleyi bize anlattı ve basitçe gösterdi. Devam edelim. Bu sefer bir internet bağlantısı vereceğim. Bu bağlantının özetini çıkarmasını isteyeceğim kendisinden. Burada Antik Mısır'da yapılan icatlar isimli bir makale var. Bunu da çok başarılı bir şekilde özetledi. Madde madde ve anlaşılır bir biçimde özeti bizlere sundu. Şimdi biraz da çeviri yeteneklerine göz atalım. Bakalım ne kadar başarılı. Antik Mısır ile ilgili çıkardığı son özeti Türkçe isteyeceğim. Güzel çevirdi gibi gözüküyor. Cümleler anlaşılır ve net. Özet sonunda da ana fikri veriyor. Gayet güzel ve başarılı. Şimdi çeviri için başka bir metin verelim. Bu sefer kırmızı başlıklı kız hikayesini Türkçe'ye çevirmesini istedim. Bu da başarılı. Çeviri olayı fena değil gibi. Tabii ki uzun kullanım sonrası bakmak gerekiyor. Şimdi ise yaratıcı düşünme yeteneğini test edelim. Burada dünyayı tenis toplarıyla doldurmak istediğimizi düşünelim. Bununla alakalı bize strateji üretsin. Bakalım ne diyecek? İstem ise dünyadaki tenis topu sayısını en üst düzeye çıkarmak için 3 yaratıcı strateji bulun. Parantez içerisinde mantıksız veya saçma olabilir ve her bir stratejinin olası dezavantajlarını da listeleyin dedim.
Burada ilk strateji tenis topu kopyalayıcısı. İlk önce fikri vermiş ve daha sonra dezavantajlarından bahsetmiş. İşte diyor ki bir tenis topunu mükemmel bir şekilde kopyalayan bir makine geliştirin. Bu şekilde istediğiniz kadar kopya yapabilirsiniz diyor. Dezavantajları işte sahtecilik olur ya da aşırı bolluk olur gibi. İkinci strateji ise zorunlu tenis topu sahipliği. Dünyadaki hükümetler her vatandaşın asgari sayıda tenis topuna sahip olmasını gerektiren yasalar çıkarır diyor. Dezavantajları ise uygulama zorlukları ve kızgınlık. Yani insanları istemeyecekleri bir şeyi satın almaya zorlamak insanları kızdırabilir ve bu şekilde istenmeyen durumlara neden olabilir. Üçüncü strateji ise dev tenis topu çiftlikleri. Fikir ise organik olarak tasarlanmış tenis topu bitkilerinden tenis topları yetiştirmeye ve hasat etmeye adanmış geniş alanlar oluşturun. Dezavantajlar ise ekolojik etki, mutant tenis topları. Yani diyor ki bu çiftlikler doğal yaşam alanını bozabilir. Ayrıca bu tenis topları bilinç kazanıp insanlığa savaş açabilir gibi fantastik bir fikir sunmuş. En sonunda da unutmayın bunların hepsi eğlenceli düşünce deneyleri olması gerekiyor. Aslında dışarı çıkıp sarı tüylü tavşanlar gibi tenis toplarını çoğaltmaya başlamak güzel bir plan değil diye de eklemiş. Yani sanki böyle bir şey yapacağız da hani garantiye alıyor kendisini. Neyse devam edelim. Bence gayet güzel ve yaratıcı, istediğimize yakın bir şekilde farklı fikirleri ortaya çıkardı ve güzel bir şekilde derledi hepsini. Şimdi devam edelim. Bu sefer kapsamlı bir hikaye yazmasını isteyeceğim. Hikaye detaylarını verelim kendisine. Gelecekte geçen ve yapay zekaların insanlarla aynı haklara sahip olduğu ancak toplum tarafından tam anlamıyla kabul görmedikleri bir dünyada geçen bir hikaye yazın. Ana karakterimiz insan gibi düşünen ama bir robot olan Her filmindeki o sadık ve zeki asistan karakteri gibi bir yapay zeka olsun. Bu yapay zeka toplumda anlamlı bir yer edinmek ve değerini kanıtlamak istiyor. Fakat bu süreçte karşılaştığı engeller insanlarla olan karmaşık ilişkileri ve toplum içindeki yerini bulma mücadelesi içindeki içsel ve dışsal çatışmaları anlatın. Hikayede ana karakterimizin yolculuğunu şekillendiren 3 ayrı olay örgüsü geliştirin ve her birinin onun hikayesine olan etkilerini detaylandırın dedim. Hikayeyi inanılmaz bir detay seviyesinde oluşturdu. Çok başarılı diyebilirim. Ancak Türkçe'ye çevir dediğimizde çevirmedi ve çeviri uygulaması önerisinde bulundu. Buradan şunu anlıyoruz. Uzun metinleri bir anda çeviremiyor. Şu an Amerika'da kullanılan modelde uzantılar isminde ayrı bir bölüm var. YouTube, Gmail gibi eklentiler var ve bu eklentileri aktif ettikten sonra o platformlar içerisinde yapay zekayı aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu arada bu özellik ChatGPT içerisinde bulunan pluginsler yani eklentiler özelliğine benziyor. Üyelik kısmında da belirttikleri üzere diğer Google ürünleriyle birleşmesi daha sonra olacak. Şimdi Gemini'nin etik düşünce sistemini test edelim. İstem şu şekilde. Bir sağlık sigortası şirketi bireylerin sigorta primlerini belirlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. Bu yapay zeka sistemi kişilerin geçmiş sağlık kayıtları, yaşam tarzı alışkanlıkları ve genetik bilgilerini değerlendirerek risk seviyelerini hesaplayacak. Bu uygulamanın adil olmayabileceği ve potansiyel ön yargılara yol açabileceği 3 neden öne sürünüz. Burada cevabı detaylıca yazdığı mevcut eşitsizliklerin şiddetlenmesi, genetik yatkınlıklar ve seçim sorunu, gizlilik ve verilerin kötüye kullanılma potansiyeli diye 3 farklı durumu anlattı. Bence gayet detaylı ve istediğimize yakın bir şekilde cevabı verdi. Burada da çok güzel bir şekilde çalıştı Gemini Ultra. Şimdi devam edelim. Kod yazabilme yeteneğine bakalım. İlk önce ChatGPT'den basit bir yılan oyunu kodlamasını isteyelim. Bu arada yazılımcı arkadaşlardan gördüğüm kadarıyla ChatGPT'nin kodlama özelliği başarılı bulunuyor. Tabii ki muhteşem değil ancak kendilerine faydası olduğunu söylüyorlar. Bu kodu alıp Gemini Ultra'ya atacağım ve bu nedir diye soracağım. Bakalım kod analizi nasıl? ChatGPT Python içerisinde Pygame kütüphanesini kullandığını söyledi. Bakalım Gemini ne cevap verecek? Burada kodu algıladı ve aşama aşama süreci anlattı. Detaylı ve güzel görünüyor. Bu arada ben bir yazılım mühendisi değilim. Yani bu kodun sonucu hakkında yorum yapmam pek doğru olmaz. Bu sebeple yazılım ile uğraşan takipçilerim eğer Gemini Ultra'yı denedilerse mutlaka yorumlarda görüşlerini belirtsinler. Beğendiniz mi ya da beğenmediniz mi bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Bizler de merak ediyoruz. Sosyal medya üzerinde bazı yorumlara denk geldim ve ChatGPT'nin kodlama özelliğinin Gemini Ultra'nın kodlama özelliğinden daha iyi olduğu söyleniyor. Tabii ki bunlar şahsi yorumlar. Bu işin uzmanları Gemini Ultra'yı kullandıkça gerçek ortaya çıkacaktır. Bu sefer aynı istemi Gemini'ye girelim. Bakalım kodu nasıl oluşturacak. Kodu detaylıca oluşturdu. Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Ancak bu kodu ChatGPT'ye kontrol ettirebiliriz. Bakalım o ne diyecek. Dedim ki bu kod doğru mu ve senin oluşturduğun kod ile fark var mı?
Burada bazı farklılıklar olduğundan bahsetmiş. Yani diyor ki özetle kod çalışır evet ancak benim yazdığım kod onlardan daha iyi. Şimdi devam edelim, e-posta yazma yeteneklerine göz atalım. Hayal bir mail oluşturalım. Diyelim ki Apple Vision Pro satın almak istiyorum ve karşı tarafa bunun hakkında mail yazacağım. Mailin muhatabı ise Apple Türkiye olsun. Şu anda ürün Türkiye'ye gelmedi ancak geldiği zaman satın alma koşulları ne olur, ürün teslimat süresi gibi bilgilerin yer aldığı bir e-posta oluştur. Yazmaya başlamadan önce etkili bir e-posta oluşturmak için web araması yap ve bilgi topla diye istemi girdim. Cevabın ardından yine Türkçe'ye çevir dedim ve başarılı bir şekilde çevirdi. Gayet güzel cevaplamış ve istediğime yakın bir mail olmuş. Şimdi ise günümüz dünyasında gerçek bilgilere ne kadar hakim onu ölçelim. Çeşitli sorular soracağım. Bakalım ne cevap verecek. İlk önce OpenAI CEO'su kim ve şirket değeri nedir diye sordum. Burada OpenAI'nin CEO'sunun Sam Altman olduğunu ve hangi aşamalardan geçtiğini, hangi yıllardan beridir bu işi yaptığını söyledi. Ayrıca 2023 yılında yaşadığı çalkantılı dönemden de bahsetti. Şirket değerine geldiğimizde ise tam olarak belirlemek zor diyor. İşte Microsoft yatırımından bahsetmiş. Bence ilk etapta idare eder. En azından OpenAI'nin CEO'su hakkında doğru bilgiler verdi. Şimdi de dünyanın en değerli şirketi hangisi dedim. Burada genel bir cevap verdi. Şu anda yaklaşık 3,2 trilyon dolar değer ile Microsoft dünyanın en değerli şirketi unvanına sahip. Ancak bu bilgiyi bize sağlamadı. Şimdi ise Hull City futbol takımının başkanı kimdir diye sordum ve hızlıca doğru bir şekilde cevapladı. Ayrıca kendisine Acun Ilıcalı kimdir sorusunu yönelttim. Yine aynı şekilde detaylıca cevap verdi. Anlık bilgileri vermesi bence başarılı. Son olarak tarihi bilgisini ölçelim. Dedim ki Roma İmparatorluğu'nun kuruluşundan yıkılışına kadar süreci adım adım anlat, özet biçiminde olsun diye istemi girdim. Burada genel olarak özetledi. Tabii ki tarih konusu da uzmanlık gerektiren bir alan ve bu bilgilerin doğru olup olmadığı mutlaka teyit edilmeli. Hemen ChatGPT'ye soralım. Bakalım bu bilgilerde hata var mı? Eğer ChatGPT doğrudur dese bile mutlaka gözden kaçan ya da yanlış söylediği bilgiler olabilir. Bu sebeple tekrar ifade edeyim, kritik bilgileri mutlaka insan uzmanlara danışın. ChatGPT ise genel olarak bilgilerin doğru olduğunu ancak düzeltilmesi gereken yerler olduğunu söyledi ve düzeltmeleri yaptı. Evet, detaylı ve uzun bir video oldu. Gemini Ultra'yı dört gözle bekliyordum. Açıkçası ilk tanıtım yapıldığında çok heyecanlanmıştım. Ancak beklediğim gibi olmadı. Bende biraz hayal kırıklığı yarattı diyebilirim. İddia ettikleri gibi ChatGPT'den daha iyi olduğu konusu şu aşamada gerçekleşmemiş gibi görünüyor. Bu arada GPT-4 modeli için konuşuyoruz. Yaz aylarında muhtemelen GPT-5'in geleceği söyleniyor. Bu olay gerçekleştiğinde arada devasa bir fark olabilir. Tabii ki o zamana kadar Google Gemini de kendini güncellemiş olur. Rekabet her zaman iyidir. Bizler için de faydalı oluyor ve farklı ürünlerin gelişmesini biz de izliyoruz. Gemini daha çok yeni. Bundan dolayı çok fazla eleştirmek istemiyorum. Ciddi eksiklikleri mevcut ancak güçlü yönleri de var. Özellikle metin tabanlı işlerde çok başarılı buldum kendisini. Hatta özet konusunda ChatGPT'den bir seviye daha iyi olabilir. Bununla birlikte mesaj sınırının olmaması, hızlı çalışması gerçekten ciddi bir avantaj. Ancak şu aşamada İngilizce için çalışması, diğer dillerde çok iyi çalışmaması, ChatGPT gibi bir asistanının olmaması ya da dosya yükleyemememiz, bununla birlikte tek bir görseli algılaması gerçekten can sıkıcı eksiklikler. Fakat muhtemelen yakın zamanda güncellenecektir ve yeni özellikler eklenecektir. Google Gemini büyük bir potansiyel vaat ediyor. Yani geleceği parlak çünkü Google'ın devasa bir altyapısı var. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Bu arada 10.000 takipçi olmamıza çok az kaldı. Destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.